Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm değerli abonelerime ve aramıza yeni katılan misafirlerime sevgiyle selamlıyorum. Bugün yine fincanımızın bize anlattığı mesajları birlikte yorumlayacağız. Unutmayın, bu fal kolektiftir. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edin. Uymayanları ise evrene bırakın. Eğer ilk kez kanalıma geldiyseniz ailemize katılmak için arkadaşlar abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Düzenli olarak beni izleyen tüm abonelerime ve destekleri için gönülden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda nereden izlediğinizi de yazın arkadaşlar. Tek tek tüm yorumları okuyorum çünkü. Bunun haricinde burada her gün bir fal bakıyoruz. Yeni gelenler için söylüyorum. Her gün bir fal bakıyoruz. Değerlendiriyoruz. Eğer uyumlandıysanız dediğim gibi bildirim zilinizi açtığınızda size aynı zamanda falımı yüklediğim an bildirim geliyor. Şimdi niyetlerinizi alın. Bu fincanın enerjisini hissedin ve kalbinize bu güzel yolculuğa açın. Bakalım fincanın bütün enerjisi sizlere hangi mesajları, hangi kısmetleri ve hangi sürpriz gelişmeleri gösteriyor. Hadi bakalım fincanımıza geçelim. Öncelikli olarak şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada dağlık bir yer burası. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Şimdi burada benim ilk dikkatimi çeken arkadaşlar, fincanımızın dibinde yeleleri belirgin bembeyaz bir at görüyorum ben burada. Bakın oturmuş bu at. Ayağı da önde. Yeleleri bile var şurada. Oldukça güçlü ve hayırlı bir enerji taşıyor bu. At hız, güç, başarı ve güzel gelişmelerin habercisidir aynı zamanda. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu varsa bu konuda bir hareketlenme yaşayacaksınız. Atın beyaz olması ise temiz niyetli, hayırlı haberleri ve önünüzde açılacak yeni bir yolu simgeliyor canlarım. Bu da fincanın dibinde çıkıyor olması aynı zamanda. Bu gelişmelerin temelinin atıldığı ancak biraz sabır gerektirdiğini gösteriyor. Zamanı geldiğinde çok güzel bir başlangıç yapılabilir. Sizi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Özellikle iş, eğitim, kariyer ya da özel hayatınızla ilgili sizi ileriye taşıyacak bir fırsatı, enerjiyi burada oldukça güçlü görüyorum ben. Bunun yanı sıra arkadaşlar, şimdi bakın burada sanki uzun boylu bir süliyet görüyorum. Görüyor musunuz? Uzun boylu bir süliyet var burada. Bu kişinin önünde ise oldukça büyük bir yengeçi de andırıyor, örümceği de andırıyor. Bir şekil var. Bu iki figür birbirine çok yakın. Hatta sanki sülyetin elleri bu şekle temas halinde. Bu yüzden bu sembolleri birbirinden bağımsız değil, birlikte yorumlayacağım size. Eğer yengeç olarak alırsam bunu, duygusal konuları, ailevi korunma içgüdüsü ve zaman zaman inançlığı temsil ediyor. Bu kişi ailevi ya da duygusal bir meseleyle yakından ilgileniyor olabilir. Elini taşın altına koymuş, çözmeye başladığı bir konu var gibi görünüyor arkadaşlar burada. Şimdi eğer bunu bir örümcek olarak yorumlarsam, sabrı, emek vermeyi ve adım adım
örülen bir süreci simgeliyor. Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken karmaşık durumları ve çevrede ince hesaplar yapan kişileri de gösteriyor. Bu süliyet uzun zamandır emek verdiği bir konunun sonucunu almaya hazırlanıyor diyebilirim burada. Ya da çözmesi gereken hassas bir durumla yüz yüze kalmış da olabilir canlarım. Her iki yorumda da ortak mesaj olarak şunu söyleyeceğim size. Bu kişi önemli bir meseleyle doğrudan bağlantı içinde. Yakın zamanda bu konuyla ilgili bir gelişme yaşayacak ve belirsizlik yavaş yavaş yerini netliğe bırakacak diyorum canlarım. Arkadaşlar şimdi böyle tuttuğumda yine aynı şekilde bakın. Yalnız bu şekil bu sefer farklı çıktı. Neden? Bakın burada burnu bu bir silüet daha belirdi burada. Yine bir insan silüeti bu. Bu silüetin elinde ise bana Alaaddin'in sihirli lambasını hatırlatan ilginç bir şekil var. Sanki lambadan bir enerji ya da bir varlık yükseliyor gibi görünüyor. Canlarım bakın. Görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben bunu beklenmedik bir dileğin gerçekleşmesi, umulmadık bir fırsat ya da ansızın gelecek güzel bir gelişme olarak yorumlayacağım. Dikkatimi çeken bir detay daha var arkadaşlar burada. Bu yükselen figürün elinde bir ahize, telefon ahizesini andıran bir şey var. Şimdi telefon görüşmesi, haber, önemli bir konuşma ya da uzun zamandır beklenen bir iletişimi simgeliyor. Yakın zamanda sizi sevindirecek bir telefon, mesaj ya da yüz yüze yapılacak önemli bir görüşmeyi simgeliyor bu ahize. Bu figür ise bu enerji ya da bu varlık diyelim biz buna, beklenmedik bir dileğin gerçekleşmesi, umulmadık bir fırsat ya da ansızın gelecek güzel bir gelişme olarak yorumluyorum ben bunu. Şimdi bu iki sembol arkadaşlar bir enerji veriyor, beklediğiniz bir haber tam da umudunuzu azalttığınız bir anda geliyor ve sizin için yeni bir kapının açılmasına vesile olacak. Bu yüzden önümüzdeki süreçte gelecek iletişimlere dikkat etmenizde fayda var diyorum canlarım. Şimdi burada dikkat çeken bir başka sembol daha var. Şimdi burada bu silüetin hemen arkasında kambur duruşlu, küçük yapılı bir insan figürü görüyorum. Bakın hemen şurada. Görüyor musunuz? Kamburu da sırtında. Şimdi bu figür bana yaşça oldukça büyük birini ya da hayatın yükünü uzun zamandır omuzlarında taşıyan bir kişiyi çağrıştırdı. Silüetin arkasında çıkmış olması, geçmişten gelen bir etkiyi veya henüz tamamen kapanmamış bir meseleyi işaret ediyor. Bu kişi size destek olmak isteyen bir büyüğünüz olabileceği gibi geçmişten yeniden gündeme gelecek bir insanı da temsil ediyor olabilir. Kambur duruş ise bu bir sorumluluk, yorgunluk ve uzun süredir taşınan yüklerin sembolü aslında. Ancak fincanda görünüyor olması, yani bu kişinin arkasında bu yüklerin artık hafiflemeye başlayacağını ve geçmişten gelen bir konunun yavaş yavaş çözüme kavuşacağını da gösteriyor. Sabırla beklediğiniz bir konuda önemli bir kişinin sözü ya da desteği size yol gösteriyor da olabilir arkadaşlar. Şimdi
buraya geleceğim. Ama ancak şurada benim çok belirgin bir C ya da Ç harfini çağrıştıran falda, bakın şurada bir C ya da Ç diyeceğim ben buna. Şimdi falda harfler bu kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerin isminde karşınıza çıkabilir. Bu harf az önce size bahsettiğim bu kişilerle bağlantılı olabilir. Size destek olacak, haber getirecek ya da hayatınızda etkili olacak bir kişinin isminde C ve Ç harfi bulunabilir. Yani bazı bu harf çözüme kavuşacak önemli bir olayın ya da bazı burada falımı dinleyen bazı kişilerimiz için bu önemli bir olayın ya da yeni bir başlangıcın işareti olabilir. Elbette kişiden kişiye değişir bu. Siz de hayatınızdaki kişi ve olayları düşünerek bu harflerin size verdiği mesajı kendi enerjinizle değerlendirin canlarım. Şimdi fincanınızın bu kısmı arkadaşlar, buraya geleceğim. Aydınlık, bu önümüzdeki sürecin ferahlayacağını ve belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkacağını gösteriyor. Güzel bir işaret arkadaşlar. Burada birden fazla yol görünüyor. Saydığımda 3 ayrı yol var. Çok yollar, fırsatları, seçenekleri, seyahatleri, yeni başlangıçları ve önümüzde açılacak kapıları simgeliyor. Bu 3 yoldan biri iş veya eğitimle arkadaşlar ilgili. Bu önünüzde açılacak kapıları aynı zamanda simgeliyor arkadaşlar. Yaşadığınızda alacağınız önemli bir kararla, yani yaşamınızda alacağınız önemli bir kararla bağlantılı da olabilir bu yollar. Çünkü yolların etrafında karşılıklı duran insan söyleyetleri de dikkat çekiyor. Bu önemli görüşmelere, yüz yüze konuşmalara, anlaşmalara ve uzun zamandır beklenen buluşmalara işaret ediyor. Kırgınlık yaşayanlar için barışma, beklediği haberi olanlar için ise olumlu sonuçlar alma enerjisi oldukça güçlü. Bu yollardan birinin girişinde canlarım 2 tane kuş burada gördüm. Şurada 2 tane kuşumuz var. Her zaman güzel haberleri, sevindirici mesajları ve hızlı gelişmeleri temsil ediyor. 2 kuş olması ise peş peşe gelecek 2 haber ya da 2 kişiyle yapılacak önemli bir görüşmeyi gösteriyor. Diğer yolda ise bir bayrak arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Bir bayrak sembolü görüyorum. Başarı, zafer, resmi bir iş, olumlu sonuçlanma, gurur duyacağınız ve gelişme, hedefe ulaşmak anlamına geliyor. Emek verdiğiniz bir konuda güzel bir sonuç alma ihtimaliniz oldukça yüksek duruyor burada. Genel olarak bu bölüm önümüzde hareketli ve olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir dönemi işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkatimizi, bu dediğim gibi dağlık bu yollar. Şimdi burada bir dağ görüyorum ben. Canlarım, şu dağdan bahsediyorum. Daha aşılması gereken bir engeli, emek verilmesi gereken bir süreci ve sonunda elde edilecek başarıyı temsil ediyor. Bu engel gözünüzü korkutmasın, çünkü dağın görünmesi aynı zamanda zirveye ulaşma potansiyelini de gösteriyor. Şimdi dağın içinde benim dikkatimi çeken harfler var. Şurada bir K harfi görüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda T, A ve H harfini çağrıştırıyor.
Bu harfler bir kişinin adında, soyadında, dediğim gibi isminde ya da sizin için önemli bir konuda karşınıza çıkabilir. Özellikle dağın üzerinde belirmeleri bu harflerin aşmaya çalıştığınız bir meseleyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü bu harfler dağın üzerinde. Şimdi dağın altına doğru indiğimde arkadaşlar, alt kısmına doğru indiğimde ise sivri çeneli, belirgin bir yüz hattına sahip bir insan silüeti. Yani bu bir yüz. Burada sadece yüz kısmı seçiliyor. Bu kişinin başının üzerinde yoğun bir düşünce enerjisi var. Sanki aynı anda birçok konuyu düşünüyor, karar vermeye çalışıyor ya da zihnini meşgul eden meselelerle uğraşıyor. Bakın, görüyor musunuz? Burnu, çenesi ve başın üstündeki düşünceler. İlginç olan şu ki bu kişinin enerjisi yukarı doğru yükseldikçe dağın içindeki harflerle birleşiyor. Yani bu da bana bu kişinin düşündüğü konunun ya da vereceği kararın T, A, K ve H harfleriyle bağlantılı bir kişi ya da olayla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Sabır gerektiren bu süreç sonunda taşlar yerine oturacak ve kafasını kurcalayan konular yavaş yavaş netlik kazanacak arkadaşlar. Şimdi fincanım bu kadar. Tabağıma gelmek istiyorum şimdi. Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi burada resmen Yunus balığını, bildiğiniz bir Yunus balığı, bakın burnu. Bir Yunus balığını andıran kıvrılmış bir şekilde çok güzel bir figür bu. Ve bu figür aynı zamanda hanenin içinde çıkmış. Yunus balığı son derece hayırlı sembollerden biridir bu arada. Şansı, bereketi, sevindirici haberleri ve sizi mutlu edecek gelişmeleri temsil eder. Aynı zamanda Yunus balığı dostluğu, güveni ve doğru insanlarla kurulacak güçlü bir bağı da simgeliyor. Yakın zamanda size destek olacak bir kişiyle karşılaşabilir ya da uzun zamandır beklediğiniz güzel bir haber alabilirsiniz. Yunus balığı suyun içinde rahatça ilerleyen bir canlı olduğu için sizi zorlayan bir konunun da akışa gireceğini ve işlerin daha kolay ilerlemeye başlayacağını gösteriyor. Özellikle maddi veya manevi anlamda rahatlama yaşayabilirsiniz. Yüzünüzü güldürecek bir dönemin enerjisi oldukça güçlü görünüyor tabağımızda. Kısmetin, huzurun ve güzel gelişmelerin size doğru yaklaştığını anlatan oldukça olumlu bir işaret olarak yorumluyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir silüet, bu sanki böyle küçük bir çocuk elinde sanki böyle bir kuş konmuş gibi geldi bana arkadaşlar. Sanki küçük bir çocuk, bakın elinde bir kuş tutuyor gibi. Bu şöyle yorumlayacağım size. Oldukça hayırlı ve umut veren bir sembol bu. Çocuk figürü yeni başlangıçları, temiz niyetleri, sevindirici gelişmeleri ve masum enerjileri temsil eder. Elindeki kuş ise müjdeli haberleri, güzel mesajları ve beklenmedik sevindirici gelişmeleri simgeliyor. Bu sembol çok yakında sizi mutlu edecek bir haber alabileceğinizi, bazı izleyicilerimiz için bu haber aileyle ilgili olabilir çünkü hane içinde çıkmış. Bazıları ise için eğitim ya da özel hayatla ilgili yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Bu figür kalbimizi sevindirecek, umutlarımızı tazeleyecek ve yüzümüzü güldürecek güzel bir
dönemin yaklaştığını anlatıyor arkadaşlar. Kuşun çocuğun eline konması ya da elinde olması çok güzel bir gelişme. Temiz niyetlerle ve hayırlı bir şekilde size ulaşacağını gösteriyor. Temiz bir enerji bu. Şimdi böyle tuttuğumda arkadaşlar bakın sanki bıçak Yunus'un üst kısmında ama bıçağın sapı yok. Kırık bir bıçak bu. Ama keskin tarafı oldukça net çıkmış. Şimdi bunu da şöyle yorumlayayım ben size. Yunus figürünün hemen üstünde çıkması kırık bıçak. Falda kırık bıçak çoğu zaman bir gerginliğin, anlaşmazlığın ya da sizi rahatsız eden bir konunun etkisini kaybetmeye başladığını gösterir. Kırık olması, sapının olmaması. Bu durumun artık eskisi kadar güçlü olmadığını, kontrolsüz, yani sizin kontrolünüz dışında büyümesinin zorlaşacağını bana hissettirdi. Çünkü keskin kısmının belirgin olması ise konuşmalarınızda ve alacağınız kararlarda dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Kırıcı sözlerden kaçınmak ve ani tepkiler vermek bu süreçte sizin için çok hayırlı olmayabilir canlarım. Onun için sakin ve daha mantıklı dingin tepkiler verelim. Şimdi olumlu enerjisiyle, Yunus'un olumlu enerjisiyle ben bunu birlikte değerlendirmek istiyorum. Yaşanabilecek güçlü bir gerginliğin büyümeden geride kalacağını ve sonunda huzurun yeniden hakim olacağını gösteriyor. Bu nedenle genel enerji olumsuz değil, aksine sıkıntının çözülmeye başladığını anlatan bir işaret olarak görüyorum ben aynı zamanda. Şimdi bakın burada iki tane yüz. Biri sağ tarafa bakıyor, biri sol tarafa bakıyor. Yani bir kafada iki yüz var arkadaşlar. Biri bu tarafa sola bakıyor, biri sağa bakıyor. Şimdi bu size bir kişinin önemli bir karar verme aşamasında olduğunu gösteriyor. Bir yoldan geçmiş, bir yandan geçmişe bir yoldan, diğer yoldan da geleceğe bakıyor gibi bir enerji var. Hangi yolu seçeceği konusunda kararsızlık yaşayabilir ya da iki farklı kişi, iki teklif ya da iki seçenek arasında kalmış olabilir. Bazı izleyicilerim için ise bu sembol aynı anda farklı düşünen iki insanı işaret edebilir. Yakın zamanda yapılacak bir konuşma ya da yüzleşme sayesinde belirsizliğin azalması ve ortak bir noktada buluşması mümkün görünüyor. Şimdi bunu genel olarak yorumlamam gerekirse acele karar vermemeyi, olayların iki yönünü de değerlendirmeyi ve doğru zamanı beklemeyi tavsiye ediyorum. Sabırla hareket edildiğinde en hayırlı yolun kendiliğinden netleşeceğini söylüyorum arkadaşlar. Şimdi burada aynı zamanda bakın bir çizmeyi de andırdı bana arkadaşlar. Bir çizme de olabilir. Çocuk patiği de olabilir. Bakın şurada duruyor. Eğer bu bir çizme ise falda yol, hareket ve yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Yakın zamanda ise ya da uzun bir yolculuk yapabilir. Önemli bir görüşme için yola çıkabilir ya da hayatınızda yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Eğer bu bir çocuk patiği ise, ki ben bunu çocuk patiği olarak daha çok hissettim. Çünkü hemen çocuk figürünün arkasında.
Aile içinde sevindirici bir haber, yeni bir başlangıç, masum ve güzel gelişmeler ya da çocuklarla ilgili hayırlı bir gündemi simgeliyor. Bazı izleyicilerimiz için bu aileye katılacak yeni bir bireyin habercisi de olabilir. Bazıları için ise umut veren yeni bir başlangıcın sembolü olabilir. Her iki yorumda da ortak mesaj oldukça güzel. Önümüzdeki ama ben dediğim gibi patik olarak içime doğdu. Her iki yorumda da güzel. Önümüzde sizi hareketlendirecek, sevindirecek ve yeni bir dönemin kapısını aralayacak hayırlı gelişmeler görüyorum arkadaşlar. Fincanım bu kadar. Burada bir kütle görüyorum. Bu da onu da yorumlayalım. Bu kütleyi daha çok ben bir ağaca benzettim. Yemyeşil bir ağaç gibi geldi bana arkadaşlar. Bu kök salma, güçlenme, bereket, bolluk, uzun vadeli hayırlı gelişmeleri temsil ediyor. Emek verdiğiniz bir konuda yavaş yavaş büyüme ve güzel sonuçlar alma enerjisi oldukça güçlü. Ağacın yeşil yani dal dal değil de toplu yeşil bir ağaç bu. Umutların yeşermesine, hane içinde huzurun artmasına ve kısmetlerin çoğalmasına işaret eder. Maddi ve manevi anlamda sizi de rahatlatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ağaç aile bağlarına, sevdiklerinizin ya da sevdiklerinizden alacağınız desteği simgeliyor. Zorlandığınız bir konuda yalnız kalmayacak, çevrenizden destek görecek ve adım adım daha sağlam bir döneme gireceksiniz. Genel olarak bu sembol bereketi, büyümeyi ve güzel başlangıçları müjdeleyen oldukça hayırlı bir işaret olarak diyorum ve falımı sonlandırıyorum. Falımız yine çok güzel çıktı arkadaşlar. Fincanımızın ve tabağımızın bize gösterdiği mesajları sonuna da geldik. Umarım yorumlarımız sizlere ışık olur ve gönlünüze dokunur yorumlarım. Unutmayın, fal yalnızca bir yorumdur. En güzelini yaşayacak olan yine sizin güzel niyetinizdir, dualarınızdır ve aldığınız doğru adımlardır. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yüklediğim yeni fallardan dediğim gibi ilk siz haberdar olacaksınız. Yorumlarda sizde en çok hangi sembolün çıktığını ve hangi yorumların size uyduğunu benimle paylaşabilirsiniz. Sizlerin yorumlarını okumayı çok seviyorum çünkü. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle. Hepiniz sevgiyle, sağlıkla, bereketle ve güzel haberlerle kalın canlarım. Hoşça kalın.